Herkese merhaba. Porto Rico'dan ayrılıyorum. Şu anda havalimanındayım. Dış hatlar terminalinde. Ve Kolombiya'ya gidecek olan uçağı bekliyorum. Kolombiya aktarmalı Meksika'ya gideceğim. Mexico City, yani Meksika'nın başkenti, Meksika şehri. Bir sonraki gideceğim güzergah, şimdiden açıklayayım. Artık Meksika videoları gelmeye başlayacak. Porto Rico bu kadardı. Özetle güzeldi ama çok da beklediğim gibi değildi. Bilette pencere kenarı yazıyor ama burası son koltuk olduğu için uçağın en arkası. Burada hiç pencere yok. Benim koltuk bu. Hostese söyledim, dedi birazdan değiştirebilirim belki. Şu anda Medellin'e geldim. Kolombiya, Medellin şehri. Burada uçak değiştireceğim. 5,5 saat bekleyeceğim. Akşam saat 10.30'da gidiyorum. Şu anda saat 5. Arkadaşlar üstümdekine bakın. Uzun kollu böyle bir şey giyiyorum. Çünkü hava soğuk olabilir veya uçakta klima çalışır diye üstüme alayım mı almayayım mı diye düşünmüştüm. İyi ki almışım ama altımda şort var. Pantolon giymediğim için bayağı üşüyorum. Hatta üstüme keşke böyle daha kalın bir şey alsaydım diyorum. Şimdi size havalimanındaki enteresan bir şey göstereceğim. Bakın burada çalışanlar böyle gayet ince giyiniyorlar ama buradaki müşteriler genelde böyle kaban giyiniyor. Böyle hep tişörtle falan çalışıyorlar. Ama yolcular böyle kalın kalın giyiniyorlar. Kaban giyen var, kot pantolonla dolaşan var. Kolombiya'nın ben bu kadar soğuk olacağını hiç tahmin etmiyordum yani. Abrocha y ajuste su cinturón de seguridad mientras esté sentado y siempre que la señal. Take me on a treasure hunt. I long for something new. Have you heard the fairies when they sing and dance? Oh, I wish it was me every night. Herkese merhabalar. Meksika'dayım. Meksika'nın başkenti Mexico City'de bir hostele geldim. Şöyle bir odada kalacağım. Odayı şöyle göstereyim. Uyuyanlar var şimdi. Şurası benim yatağım. Güzel yapmışlar böyle dizayn. Perdeli yataklar. Şurası tuvalet, banyo. Evet. Güzel bir hostel. Bakın burada çok fazla oda var. Çok fazla insan kalıyor. Hepsini numaralandırmışlar. Ve böyle bir ortak alanımız var ortada. Orada işte masalar var. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. O masalarda herkes oturuyor, işte internete giriyor. İnternetin hızı bayağı güzel. Çok hızlı bir internet var. Evet, burada kahvaltılar, yemekler, salsa, bachata dansları, her şey yapılıyor. Bütün aktiviteler burada. Barı da var şurası. Burada da bir aktivite panosu yapmışlar. Mesela ben Teotihuacan'a gitmek istiyorum. Bu tura katılacağım. Burada gördüğümüz her şey ücretsiz, turlar hariç. Yani yoga var, meet and drink yazıyor, beer pong turnuvası, salsa dersi, bachata dersi. Bunların hepsi, karaoke falan. Hepsi ücretsiz. Hostelin adı Viajero ve burada bir harita yapmışlar. Viajero'nun bulunduğu yerleri göstermişler. Bu hostel, Viajero hostelleri gördüğünüz gibi Güney ve Kuzey Amerika'da çok yerde var. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir tek Miami'de var. Meksika'da 3 yerde var. Ama en fazla Kolombiya'da var. Bakın Kolombiya'daki yerler Medellin, Salento, Cali, Bogota, San Andres, Cartagena, Santa Marta, Tayrona. Bayağı ünlü bir hostel zinciri. Bakın hostelin bulunduğu sokak da şöyle. Viajero Hostel. Bana biraz böyle varoş bir yer gibi geldi. Çünkü burada mesela bir tane pazar kuruluyor. Gelirken o pazarı gördüm. Bayağı büyük bir pazardı.
Şimdi kaldırılmadıysa şu pazardan bir geçelim. Yanımızda da şöyle tarihi bir bina var. Burası Meksiko City'nin en merkezi yerlerinden bir tanesi. Havalimanına da çok yakın ve tarihi yerler burada çok fazla var etrafta. Bakın sokaktan hep böyle pazarcılar geçiyor. Sürekli böyle mal taşıyan insanlar var. Bugün günlerden Perşembe. Burada Perşembe pazarı herhalde çok ünlüymüş. Çünkü bütün ara sokaklar falan her tarafta tezgahlar var. Bakın şurası hostelin bulunduğu sokak. Oradan çıktığınız zaman böyle kaosun içine giriyorsunuz. Bu azalmış hali. Bugün bayağı kalabalıktı burası ben ilk geldiğimde. Şimdi bayağı bir azalmış. Arabalar yani zar zor geçiyordu buralardan. Sokaklarda yürünmüyordu bile. Çok kalabalıktı. Ticaret burada tam tüm hızıyla dönüyor. Her tarafta ayakkabıcılar, çantacılar, hediyelik eşyalar, parfümler. Burada bir de böyle küçük taksiler var. Siklo taksi yazıyor üstünde. Siklo taksi. Ha bak böyle bisikletli. Siklo taksiler geçiyor. Oo, dayı yaşlanmış ama pedal çevirmeyi bırakmamış. Abi kalabalığı görüyorsunuz. Bugün tıraş olmaya gidiyorum. Saçların yan tarafları bayağı bir uzadı. Onları kestireceğim şimdi birazdan. Bakın ablamız yemek yapıyor. Taco. Taco benzeri bir şeyler yapıyorlar. Burada çok fazla sokak yemeği görebilirsiniz. Meksika'da çok fazla taco yaparlar böyle dışarıda. Geçen gün yedim bir tane. Bayağı bir midemi rahatsız etti. Çünkü ben seyahatlerde her gördüğüm şeyi yiyemiyorum ya. Maalesef midem birazcık hassas. Ulan buralar ne gürültü duymuş. Llegó la fresa, una 42 por 70. Vea qué fresotas, qué bonitas fresotas, señora. Una 42 por 70. Tam bir kaos lan burası. Neden durup dururken Meksika'ya geldin, niye başka ülkeye gitmedin diye soranlar olacaktır şimdi. Meksika çok kolay bir ülke. Meksika'da aradığınız her şeyi bulabiliyorsunuz. Ucuz bir ülke. Ayrıca burada benim 6 ay kalma hakkım var Meksika'da. Ama ben tabii ki 3 ay kalacakmışım gibi düşünüyorum şimdilik. Ama belli olmaz bakalım. Bu arada bu karşıda gördüğünüz katedralin ismi Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Yani Meksika şehrinin metropolitan katedrali demek Türkçesi. Burada çok değişik sokak yemekleri yapıyorlar. Hola. Tavuklar, pilavlar, etler var hep böyle. Taco benzeri bir şeyler yapıyorlar. Bizim hostel öyle efsane bir yerde ki kafamı nereye çevirsem hep böyle tarih görüyorum. Bakın şurada bir yılan var. Şöyle bir yılan. Şurada bir kubbe görüyorsunuz. Kafayı çevirince de şurada yine tarihi mekanlar var. Burada hala arkeolojik çalışma yapılıyor, kazı çalışmaları var. Bu gördüğünüz Hristiyan mabetlerinin hemen hemen hepsini İspanyollar zamanında yapmışlardı buraya. Ve bu konuda Pueblo diye bir şehirde bir eskiden Meksika'da arkadaşım vardı, o gezdiriyordu beni. Alejandro. Ona mesela demiştim ki ya aslında İspanyollar da o kadar kötü bir şey yapmamışlar. Yani sonuçta çok güzel mimari eserler bırakmışlar. Katedraller, kiliseler.
Bir sürü işte İspanyol mimarisi, binalar yapmışlar buraya, sokaklar, çok güzel estetik yapıları var. O da bana demişti ki onlar bunu bizim için yapmadı. Onlar burada sonsuza kadar kalmak istiyorlardı İspanyollar ve kendileri için yaptılar. Yani kendi göz zevkleri için, kendi kraliyetlerini daha iyi, daha yüksek gösterebilmek için böyle şeyler yapmışlardı. Burada sistem oturttular ama ondan sonra buradan çıkıp gittiler. Meksika bağımsızlığını ilan edince çok da kan döktüler. Zamanında burada Güney Amerika'da çoğu yerde kan döktüler. Ölüler Günü'ne özel kostümlerin tanıtıldığı bir yer. Şehrin en turistik meydanlarından birine geldim. Burada bayağı bir kalabalık varmış ya. Böyle işte seyyar satıcılar var. Geleneksel kostümler falan satıyorlar burada. Devasa bir Meksika bayrağı görüyorsunuz. Zaten Meksika benim hayatımda gördüğüm en militarist ülke. En fazla polis, en fazla özel güvenlikçi falan, böyle işte otomatik silahlarla gezen adamlar burada görürsünüz. Dünyada başka hiçbir ülkede bu kadar çok polis, bu kadar çok silahlı adam, kolluk kuvveti göremezsiniz yani. Ben görmedim. Burası kadar militarist, polisiye bir ülke görmedim. Bayrak aşkı, milliyetçilik falan burada çok var. Kuru kafalar satıyorlar. Burada Maya kardeşlerimiz var. Onlar da herhalde dans yapacaklar. Kendi ürünlerini satıyorlar burada. Tezgah kurmuşlar. Bakın bunlar Maya. Bunlardan çok görürsünüz. Özellikle Meksika'nın en güneyinde çok var bunlardan. Ama en fazla dünyada Maya nüfusunun olduğu yer Guatemala. Ben orada da çok videolar çekmiştim Mayalarla ilgili. Ve Mayaların bulunduğu devasa bir tapınak vardı. Bir pazar yeri vardı. Orada hatta yırtık pantolonla beraber videolar çekmiştik Koreli yengeyle beraber. Mayaları ben çok severim. Ama maalesef işte İspanyol zulmünden çok çektiler bu arkadaşlar. Şurayı sanki hatırlıyorum ya. Geçen gelişimde ben buraya hatta Pablo ile beraber gelmiştim. Öyle hatırlıyorum. Pablo'yu bilmeyenleriniz vardır belki. Daha önceki videolarda izlemeyenleriniz vardır. Meksika'da Türkçe konuşan bir arkadaş var. Pablo adı. Türkçeyi de internetten öğrenmiş. İnternette tanıştığı Türklerle Türkçe sohbetler yapmış falan. Yani çok meraklı olduğu için, sevdiği için öğrenmiş. Öyle bir ticari falan bir sebebi yok. Pablo'yla da eğer olursa yarın buluşmayı düşünüyoruz. Yarın buluşup onunla Türkçe sohbet edeceğiz. Bakın meydanın tam karşısındaki sokak. İstiklal Caddesi'ni andırmıyor mu ya? Hiç araç geçmiyor ve bayağı kalabalık. İki tarafında da mağazalar var. Girelim bakalım şimdi şu sokağa. Bakın görüyorsunuz her tarafta işte polisler var. Arkamda mesela polisler var. Tam burası şehir meydanı, bayağı kalabalık ve merkezi bir yer ama her yerde Meksika'da gece vakti, gündüz vakti hep sürekli polis görebilirsiniz. Artık ben alıştım. Bir saat dolandım ve sonunda bir berber buldum. Bakalım. Berbere geldim. Saçımı kestiriyorum şimdi abiye. Dövmeli abimiz. This kind come from Turkey. Oh really? Can you show me the camera? Bu arkadaş Türkmüş. Saçını kesmiş. I don't remember his name. Okay. Abraham. İbrahim. İbrahim. Yeah. Adı İbrahim. Exactly. Where are you from? Monterrey. Ah, I know Monterrey. It's very big city, right? That's my hometown. Yeah. Monterrey. Oh, Monterrey is so big. It's huge. I've been to Real de 14. You know? Real de 14. Uh-huh.
Very beautiful village. Real de 14 is here after San Luis Potosí. Ah, okay. Oh, cool, yeah. Your name? My name is Can. Jan. That's simple, Jan. Yeah. What is mean Jan? Can means life in Turkish. Oh, life. Yeah. Cool. My name is Alan. Alan. Huh? Okay. Evet, tıraşımızı olduk. Berberin adı Alan'mış. Alan'la güzel anlaştık. Adamı hem TikTok'tan takip ettim, hem Instagram'dan takip ettim. Berberde saç tıraşı bittikten sonra da senin fotoğrafını çekebilir miyim dedi. Çek dedim. Instagram'da paylaşabilir miyim dedi. Tamam dedim, paylaş. İşte bildiğiniz berber Instagram'ı var. Sadece saç fotoğrafları olan insanlar. Onlardan birisi de ben olacağım artık. Hayatımda ilk kez bir berber Instagram'ına fotoğrafım düşüyor. Adamın birisi evsiz ve burada yaşıyor. Sokağa böyle resmen ev yapmış. Bak, CD'ler koymuş. Şişeler, kimlikler, her şeyler var. Buraya da buz koymuş. Buzlu bir bardak. Abi ya, ne durumda insanlar var. Ve alışılmış artık bunlara, yani orası adamın köşesi olmuş, evi olmuş. Her şeyini koymuş oraya. Vitrin gibi, salon gibi yapmış orayı. Enteresan. Gittiğim çoğu ülkede de bu evsizler sorunu var maalesef. New friends, so tonight we're going to share our names, where we come from, and a little fun fact about us, okay? Hostele ilk gelenlere böyle welcome drink veriliyor. Yani ilk içecek bedava. Ne olduğunu bilmiyorum ama alalım bakalım. Okay. Limon suyunu basmışlar. La soberbia.
thoughts are too big. Can I get some comfort, please? I guess I should have been honest. It breaks in my heart. It's weighing me down, baby. I'm like a river that's overflowed. The sooner you know it, the less do we hurt. Let me speak the truth. I know you don't wanna face it. You think it's too late, but I can see past the rain. Won't you lay it on me? Turn the page and burn it.